Evet dostlar. Şimdi bu kağıda basitçe bir harf yazacağım. BuzzFeed'in B'sini yazalım şöyle. Hatta şöyle biraz da büyükçe yazayım. Derler ya söz uçar yazı kalır diye. Gerçekten öyle mi? Yoksa yazı da uçar mı? Wow! Harry Potter. Arkadaşlar, yazıyı silmedim. Kağıdı yakmadım ama yazıyı yaktım. Ve gördüğünüz gibi yazı uçta gitti. Nasıl oldu bu? Malzemeler. Dosya kağıdı, lökö boya, çakmak. Bir yazı daha yazalım arkadaşlar. Bu sırada ben bu kağıdımı şöyle biraz küçültüp saklamak istiyorum. Neden saklayacağımı da size anlatacağım. Bunu hatta şöyle bir poşetin içerisine koyup şimdi yaktık ya, biraz soğutalım kağıdımızı. Şöyle buz dolu bir kabım var. Onun içerisine alıyorum arkadaşlar. Neden bunu yaptığımı da birazdan anlatacağım. Evet dostlar, şimdi aldık dosya kağıdını. Buna bir şey yazalım. Mor kalemle. Hatta böyle farklı kalemlerle BuzzFeed yazalım buraya. Sarı alalım. Turuncu alalım. Bir tane de yeşil. Hoppa. Bir tane de kalp koyalım. Şöyle kırmızıyla kalp olsun. Arkadaşlar, buraya yazımı yazdım. Gördüğünüz gibi böyle tükenmez kalem gibi bir kalem. Ne yapıyorum? Çakmakla bakın yazıların üzerinden geçiyorum. Aman tanrım! Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi yazıları, kalbi de yok ettim. Ve kağıdı yakmadan şurada sarılar kalmış, onlar da yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yakarak bu yazıları yok ettim. Buradaki keramet kağıtta mı, çakmakta mı? Hayır, değil arkadaşlar. Buradaki keramet aslında bu kalemlerde. Bu kalemler termokromik, yani löko boya dediğimiz bu boya türüne termokromik boya deniyor. Bu arada ben şu kağıdı arkadaşıma vereyim. Bunu bir buzluğa koyalım. Daha bir serin bir yerde dursun. Çok yandı bu çünkü. Şunu... Teşekkür ederim. Şimdi onu buzluğa koyacaklar. Birazdan geri getirecekler arkadaşlar. Termokromik dediğimiz bir boya türü. Yunanca bir kelime termokromik ve termo ve kromik kelimelerinin aslında birleşiminden oluşuyor. Termo sıcaklık demek, krom da ne demek? Renk demek. Burada aslında arkadaşlar bir elektron akışının ters yönde olması gibi bir durum söz konusu. Isıyı verdiğimiz zaman biz aslında o yazıyı yok etmiyoruz. Bir renk değişimi sağlamış oluyoruz ve ne yaptık? Onları buzdolabına gönderdik. Yandıkları için tabii ki biraz sıcak oldular kendileri. Bakalım döndüklerinde ne olacak? Nasıl bir değişiklik göreceğiz? Sıcaklığı verdik. Bir de tersini deneyelim. Aslında deneyim mantığı da budur. Böyle yaptık. Bir de öyle yapalım bakalım. Ne olacağı şu anda merakla bekliyorum. Bakalım buzluktan geri dönecek birazdan yazdığımız kağıtlar. Günümüzde termokromik malzemeler birçok alanda kullanılıyor arkadaşlar. Mesela laboratuvar ortamlarında kullanılıyor. Maddenin sıcaklık değişiminin renk değişimiyle belirlenmesi kısmı. Bunun yanında banyo ve mutfak gibi alanlarda termokromik seramikler, karolar kullanılabiliyor. Bunlar da o sırada işte banyonun, ıslak zeminlerin sıcak olup olmadığını anlamamızı sağlıyor. Görsel anlamda bize destek sağlıyor. Giyim ve tekstil alanında kullanılıyor. Termokromik tişörtler var arkadaşlar. Bunlar böyle ısındığı zaman farklı renklere dönüşebilen tişörtler oluyor.
Metal yüzeylere ve diğer yüzeylere kaplama olarak uygulanıyor. Denk gelmişsinizdir, belki evinizde de vardır. Böyle tavalar var arkadaşlar. Ortalarında böyle bir kırmızı bir şey var. Üzerinde de bir logo yazıyor. Bu tavayı ocağa koyuyorsunuz. Isındığı zaman o logo yok oluyor mesela. Az evvel deneyde yaptığımız gibi aslında. Bu ne demek oluyor? Tava yeterince ısındı aslında uyarısını bize vermiş oluyor. Birçok oyuncak ve eğlence ürünlerinde kullanılıyor. Hatta biz de bundan evvel bir deney yapmıştık. Bir kupa deneyi vardı. Kupaya sıcak su koyduğumuzda kupanın rengi değişiyordu. Siyah bir kupaydı. Böyle oraya daha önceden koyduğumuz bir resim, bir yazı ortaya çıkıyordu. Bu deneyin adı da kasa fişleriyle yapılacak en iyi deneydi. Kasa fişlerinin de ısı verdiğimiz zaman nasıl değiştiğini görmüştük o deneyde. Mutlaka izleyin, çok eğlenceli bir deney. Aslında orada da bir termokromik meselesi var. Peki sadece ısıyla mı bu maddeler renk değiştiriyor? Bu yazılar yok oluyor. Hayır. Bakın, kimyada maddelerin çeşitli dış uyaranlar etkisiyle rengini değiştirmesine aslında bir adı var. Kromizm deniyor buna ve bu kromizme sadece sıcaklık değişimi değil arkadaşlar. Başka şeyler de sebep oluyor. Mesela ışıma, sıkışma, manyetik faktörler, kimyasal bir uyarıcının etkisiyle tepki olarak renk değiştiren madde. Bir sürü, yani sadece sıcaklık değişimi olarak düşünmeyin bunu. Mesela ışığa maruz kaldığında renk değiştiren fotokromikler var. Mesela gözlükler buna çok güzel bir örnek. Benim arkadaşım kullanıyor mesela. Normal böyle gözlük takıyor, optik gözlük. Güneşe bir çıkıyor, kararıyor. Gözlük bayağı kararıyor yani ve güneş gözlüğüne dönüşüyor bir anda. O mesela fotokromiye çarpıcı bir örnek. Aranızda kullananlar vardır. Benim çok hoşuma gitmişti. Yani gözlük takmayı eğlenceli hale getiren bir şey neredeyse. Bir de tak çıkarla uğraşmıyorsun. Aynen öyle. Fotokromik mesela bunlara çarpıcı bir örnek. Çok yakından bildiğimiz kimyasal bir örnek vereyim. Turnusol kağıdı. Turnusol kağıdı renk değiştiriyor arkadaşlar. Neye göre? Asitliğe, bazlığa göre. Bu da yine aslında kromik malzeme. Buna da mesela halokromik deniyor. Elektriksel gerilim veya voltaj uygulandığında renk değiştiren elektrokromikler var. Bu malzemeler arkadaşlar elektrik aldıklarında, elektrik alanlarına girdiklerinde, bir uyarıcı aldıklarında renklerini değiştirebiliyorlar. Optik özelliklerini değiştirebiliyorlar. Arabaların camları, işte reklam panoları, arabaların dikiz aynalarında mesela arkadaşlar dikkat edin, böyle son model arabalarda var bu genelde. Arabaların dikiz aynaları yansımaları önlemek için elektronik olarak kararıyor arkadaşlar. Tavan camlarında da böyle özellikleri olan arabalar var. Benim arabamda yok. Erhan'ın arabası lüks son model bir araba olduğu için kendisinin arabasında varmış. Erhan'cığım, senin araban demek ki tavanını otomatik karartıyor ha. Yani hep kimya benim araba. Senin araba hep kimya. Hadi bakalım. Umarım araba bilgin de kimya bilgin kadar kuvvetlidir. Solar kromik malzemeler var. Solar, güneş. Oradan aklınıza gelsin. Mesela güneş enerji santralleri, güneş enerji panelleri. Bunlar da güneş enerjisini aldıkları zaman özelliklerini değiştirip ne yapıyorlar? Verimliliği arttırıyorlar. Evet, yani gördüğünüz gibi aslında sadece bir eğlenceli bir deneyin ötesine de geçen bir süreci görmüş olduk. Nasıl çalıştıklarını öğrenmiş olduk. Bakalım bu soruya doğru cevap verebilecek misiniz? Öğrendiklerimiz ışığında soru geliyor. Hangisi termokromik malzemelerin temel özelliklerinden biridir? A. Kimyasal reaksiyonlara duyarlıdırlar. B. Sıcaklık değişikliklerine tepki verirler. Arkadaşlar, kağıdımız biraz soğusun. Yaktık ya onu. Soğusun diye buraya koymuştuk. Bakalım ne olmuş. Tatam! Evet dostlar, bakın. Gördüğünüz gibi yazı geri geldi. Bakın, bayağı bir soğuttuk. -10'a kadar düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Biraz zaman aldı. Diğer yazımız geldi mi? Arkadaşlar, diğer yazımız da geldi. Gördüğünüz gibi o da tekrardan geri döndü. Bakın. -10 dereceye kadar inmesi gerekiyor. Yani o sıcaklıklara kadar düşmesi gerekiyor. Düştükten sonra geri geliyor. Çok acayip ya. Burada bir bakın, kimyasal bir reaksiyon yok. Aslında fiziksel bir reaksiyon var. Onu da sizlere bir not olarak düşeyim. Evet, bugün de bilginin nasıl bir güç olduğunu görmüş olduk. Bunu tarih öncesinde bir yerde yapsak herhalde bizi tanrı falan zannedebilirlerdi ya. Öyle bir yere gidebilirdik yani. Bizi böyle bir kral falan yaparlardı. Bir kabilenin lideri falan olurduk yani. Ama gördüğünüz gibi aslında basit bir numara. Dolayısıyla
Numara da değil aslında. Yani bilim ve bilginin nasıl bir güç olduğunu, doğru ellerde nasıl güzel olacağını, kötü ellerde de nasıl kötüye kullanılabileceğini anlamış olduk. Evet sevgili dostlar, yeni yıl artık geldi çattı. Yeni yılınız kutlu olsun. Bu yılda da sağlıklı, mutlu, huzurlu, bilgiyle donandığınız, merak ettiğiniz bir yıl olsun. Yeni yılda da sizlerle beraber deney yapmaya devam edeceğiz. Farklı mecralarda, YouTube'dayız, Instagram'dayız, TikTok'tayız. Her yerden birbirimize ulaşıyoruz. Yeni yılda yeni umutlarla güzel bir seneniz olsun. Bilimle kalın, hoşça kalın.